Merhaba. Homeopati Hasta Okulu'nda sizi bugünlerde çok ilgilendiren bir konuyu işleyeceğiz. Umarım kullanabilirsiniz, faydalanırsınız da. Gripal enfeksiyonları işleyeceğiz. Grip salgını var günümüzde, özel influenza salgını. Grip eşittir influenza gibi algılanır. Çünkü en eski bilinendir. Bizim 1900'lerin başındaki İspanyol gribi denilen bütün Avrupa'yı, Amerika'yı kasıp kavuran grip influenza etkenlidir. Zaman zaman hepimiz grip yaşadık, yaşıyoruz da. Sonrasında işte domuz gribi, kuş gribi, işte pandemi içinden geçtiğimiz pandemide gripin de gözlemliyoruz, duyuyoruz salgınları. Bunun bir virüs hastalığı olduğunu biliyoruz. Virüs hastalığı olduğu için de antibiyotik ve benzeri tedaviler işe yaramıyor. En çok istirahat, sıvı tüketimi, bol sıvı tüketimiyle ve vitamin, mineral, bazı desteklerle geçiştirmeye çalışıyoruz. Gripal enfeksiyonların bir özelliği vardır. Çok yaygın vücut ağrısı, halsizlik, üşüme, titreme, ateş ve birlikte kuru öksürük genellikle, öksürükle birlikte bazen de ishal gibi problemler de eklenebilir. Seyreden bir hastalık tablosudur. Hastayı yatağa düşürür, çok halsiz bırakır, sonrasında da iyileşmesi zaman alır. Şimdi gripal enfeksiyonlarda etkenin ne olduğu önemli değil. Homeopatik olarak baktığımızda biz o anda hastanın yaşam enerjisi ne veriyor, nasıl davranıyor ona göre bakıp ona göre remediler seçeriz. Doğru remediyi seçersek COVID'de olsun, influenza'da olsun ne gribi gelirse gelsin çok iyi sonuçlar alınabilir. Çünkü burada yapılan şey yaşam enerjiyi güçlendirmek, uygun tabloyu uygun remediyle, ona uygun remediyle güçlendirip hızlı bir şekilde yaşam enerjinin bunu yenebilmesini sağlamaktır. Yani bu anlamda bağışıklığı ciddi bir şekilde güçlendiririz. Bir karşı ilaç değildir. Homeopatide kullandıklarımız remedi diyoruz. Remediler hani ilaç çare gibi de Türkçe'ye çevrilebilir ama ilaç olmadığını sizler biliyorsunuz. Şimdi bu videoyu izlediğinizde homeopat olmanız gerekmiyor. Şu içinden geçtiğimiz günlerde bir gripal enfeksiyon sizin veya yakınlarınızın başına geldiğinde belli başlı en fazla kullanılan 8 tane remediden bahsedeceğim. Bunlardan birisi mutlaka işinize yarayacaktır. Elinizde bir acil kitiniz varsa çok faydalanacaksınız. Şimdi acil kitteki acil eğitimler daha önce de bahsettik homeopati okulu derslerinde. Homeopat olmadan da uygulanabilecek belli kurallar dahilinde zararı olmadan da sizin çok faydalanacağınız yöntemler. Şimdi başlayalım. Gripal enfeksiyonda neleri nasıl seçeceğiz? Anlatacağım. Ayrıca yazı olarak da size altında videonun altında paylaşacağım. Öncelikli olarak herhangi bir şekilde gripal bir enfeksiyonunuz başlıyorsa, başladığınızı hissettiğiniz anda alacağınız ilk remedi akonittir. Akonitin özelliği çok hızlı, çok çabuk etkilemesidir. Özellikle çok hızlı birden ateşiniz yükselmeye başladı gibi durumlarda çok daha etkindir. Yani ne olduğunuz önemli değil. Daha sonra başka remedilere de ihtiyaç duyulabilir. Başlangıçta akonit alabilirseniz o yaşam enerjiyi acayip bir güçlendirir ve tak diye hastalığı engellersiniz. Daha 2 gün önce oğlum anne benim burnum akmaya, hapşırmaya başladım. Galiba grip oluyorum dedi. Bir de derse gitmişti. Gelirken üstünün şeyini genç delikanlı giymemiş. Yolda gelirken üşüdün mü dedim. Evet dedi. Hemen Akonit'i verdim. Birkaç saat sonra hiçbir şey kalmadı. Yani bütün grip belirtileri ortadan kayboldu. Yine oğlum üzerinden başka bir örnek vereyim. Akonitin bir özelliği vardır. Böyle bir garip bir hissi vardır, ön sezisi vardır ve öleceğini düşünür. Yani gerçekten de bunu da bir zaman bile belirtir. Yani ben gece 12'de öleceğim, bugün öleceğim, yarın öleceğim. Ben böyle bir şey söyler. Garip bu tabii ki ama bunu söyler, ifade eder duygu olarak. Çocuktu, çok küçüktü. Birden oyun oynuyordu.
Birden anne benim ateşim mi çıkıyor, ben kötü oluyorum dedi. Bir baktım çok ciddi bir ateşi var. Birden bir şey yoktu halbuki. Sonra ben o arada hani onu mu vereyim ne yapayım diye daha böyle hızlı düşünürken bana bir cümle söyledi. Bir çocuğun hiç sarf etmeyeceği bir şey. Ben bu gece öleceğim dedi. Ben çok hastayım, ben öleceğim. Çocuk neden bunu kullanır? Dedim tamam, akonitif şeyini veriyorsun. Akoniti verdim. Yani yarım saat içinde gayet güzel kendine geldi. Oyununa devam etti. Hastalanmadı da. Çocuklarımız çok önemli ya, hastalanacak diye korkuyoruz. Daha homeopatiye yeni başladığım yıllardı. Akonitin böyle bir özelliği var. Akoniti başlangıçta kullanmakta bir şey kaybetmezsiniz. Yani bir şey başlarken hemen alabilirsiniz. Yoğun soğuğa maruz kalma sonrasında, böyle ani soğuğa maruz kalma sonrasında çok etkilidir. Önümüzde kar gelecek diyorlar, hava birden soğuyor. Akonit aklımızda olsun. Şimdi bundan sonraki genelde grip remedileri hep bitkiler. Size ama bir mineralden bahsedeceğim. Arsenicum album. Arsenikin özelliği nedir? Arsenikin özelliği ise hastada bir yanma hissi vardır. Arsenik bir zehir aslında. Arsenik, ama homeopatide biz maddeyi vermiyoruz biliyorsunuz. Çok inceltilmiş bir şekilde onun bir şekilde bilgisini kullanıyoruz. O yüzden de bir zararı yok bu anlamda. Arsenikin yakıcı özelliğinden dolayı hastalarda bir yanma hissi vardı. Burnunda, boğazında, içinde, bağırsaklarında yanma vardır. Diğer griplere göre ishal ve bağırsak problemleri de ön plana çıkar arsenikte ve ayrıca da çok üşür. Çok üşür ve hastayken yalnız kalmak istemez. Yanında birileri olunca kendini daha iyi hisseder arsenik hastası. Ve bir özelliği de vardır. Hani gözlerinde bir çöker, gözlerin altı morarır ve çok susar, sıcak şeyler ister. Ve onları da yudum yudum içer. Ona bir bitki çayı yapsanız onu böyle hem susamıştır ama böyle lıkır lıkır içmez. Çünkü sürekli küçük yudumlar halinde sıcak bir şeyler tüketmek ister. O ona birazcık daha onun iyi hissetmesini sağlar. Peki, şimdi arsenikten sonra ne geliyor? Tam tersi bir noktaya gidiyoruz. Brionye. Brionye alba, bu bitki. Şeyde çok kullandık. Covid'de de çok faydalandık Brionya'dan. Brionya'nın özelliği şudur. Birkaç gün içinde çok ağrıyla başlar. Vücut ağrısıyla başlar. Aynı zamanda baş ağrısıyla da başlayabilir. Vücut ve baş ağrısı birlikte olur. Hani böyle birden çok hızlı birden başlamaz da birkaç gün içinde gelişir. Bir bel ağrısı, sırt ağrısı, vücut ağrısıyla birlikte gelişir ve kupkurudur. Yani repertori deriz biz, homeopatinin bu remedilerinin binlerce remedi var. Bunların içindeki en kuru remedilerden birisidir. Hastanın dudakları kurudur, ağzı kurudur, burnu kurudur, cildi kurudur. Bazen başlangıçta bir ishal olsa da daha kabızlığa eğilimlidir. Yani kurur hasta genel olarak. Ve Bryonya hastasının baş ağrısı çok şiddetli olur. E, En önemli özelliği, hiç kıpırdamak istemez. Hareket iyi gelmez, sıcak iyi gelir, yatmak ister ve kıpırdamadan yatmak ister ve hiçbir şey istemez. Kimse istemez, en ufak uyaran istemez. Hiç böyle hiç en ufak bir uyaransız yatmak ister. Hareketsiz. Baş ağrısı hangi tarafta? Sol tarafla ağırlıklı olabilir, bütün başta da olabilir. Ağrının olduğu tarafa bastırmak, o tarafa doğru yatmak ister. Çok susar, çok kurudur ve çok susar ve hani bizim tanımladığımız gibi lıkır lıkır böyle su içmek ister. Genelde de soğuk suyu da tercih edebilir. Çok susayan ve çok kuru bir remedidir. Bunu unutmayalım. Son günlerde ben bu influenza vakalarında da Brionya'dan çok faydalanıyorum. Bana verdikleri bulgu daha çok Brionya lehine olmakta. Bazen influenza gibi algılanıp COVID çıkanlar da oluyor içinde. Bu da aklımızda olsun. Brionya başucu ilaçlarımızdan, remedilerimizden birisi olsun. Sırada öpöteryum var. Öpöteryum
O da önemli grip remedilerinden birisidir. Özelliği şudur: üşüme titreme nöbetleri olur. Üşüme gelirken çok susar ve üşüme gelirken, o gripte oluyor ya, üşüme gelirken çok ciddi bir ağrı olur, kemik ağrısı olur. Yani normal kas ağrısını söyledik ya Brionya'da. Burada dayanılmaz bir kemiklerim kırılıyor denir ya grip hastaları. Kemikleri kırılacak gibi, bu el bilekleri, bütün kemikleri kırılacak gibi ağrır. Çok dayanılmaz bir ağrıdır. Öksürüğü vardır. Brionya'da da öksürük çoktur. Brionya'da tabii ki kuru olduğu için kuru kuru öksürür ve bütün kasları da ağrıdığı için öksürürken göğsünü tutar. Desteklemek ihtiyacı duyar. Aynı şey öpöteryumda da vardır. Onda da öksürük vardır. Yine ağrıdan dolayı böyle kendisini tutar. Peki öpotaryumu nasıl ayıracağız Brionya'dan? İkisi de öksürürken göğsünü tutuyor. Sıkıntılı, ağrılı öksürüğü. Öpotaryumda eee hapşuruk, burun akıntısı, ses kısıklığı vardır. Biliyorsunuz Briyonya çok kuru bir remedi. Bir de başta söylemeyi unuttum. Saatleri 24 saat içine yaydığımızda hastanın daha kötü hissettiği saatler vardır. Her remedinin de kendine göre en kötü olduğu saatler vardır. Başta arsenikumdan başlattık. Arsenikum album gece yarısı çok kötüleşir. Briyonya akşam 9 civarı çok kötüleşir. Sabah 10'da da vardır ama asıl akşam kötüleşmesi daha belirgindir. Öpötaryum sabah erken kötüleşir. E, Öpötaryumu seçerken bu hapşırık akıntı ve çok kırılacak gibi kemik ağrısına dikkat etmekte fayda var. Şimdiki remedimiz Gelsemium. Gelsemium grip için en bilinen grip remedisidir. İspanyol gribinde de homeopat meslektaşlarımız Gelsemium'u çok fazla kullanmışlardır. Çok iyi cevaplar da almışlardır. Özelliği nedir? Yavaş yavaş gelişen bir tablo vardır. Birden hastalanmaz. Böyle bir halsizlik daha ön planda gider. Ve bu tablo gelişirken yaz griplerinde bayağı dikkat çeker. Bir de şey çok önemlidir. Biz homeopatide biliyoruz ki bizi virüsler hastalandırmıyor. Yaşam enerjimiz düşerse, gardını düşünürse bu virüsler bizi daha kolay hastalandırıyor. O yüzden de hastada remedi seçerken öncesindeki psikolojik durumu, olayları da göz önünde bulunduruyoruz. Gelsemium'un özelliği bir sınav, bir şey beklemek, bir haber beklemek, böyle bir beklenti anksiyetesi, sıkıntısı vardır. Öncesinde böyle bir olay vardır. Mutlak olmak zorunda değil ama olmuşsa aklımızda olsun. Bu yavaş yavaş gelişen tablonun en büyük özelliği hastayı da çok yavaşlatmasıdır. Çok halsiz, bitkin, eller ayakları titreyen, böyle titreme de başlar gerçekten. Titrek, halsiz bir halde bırakır. Hasta kendisini taşıyamaz, yatağa bırakır kendisini. Baş ağrıları olur, başı kocamandır, böyle bir bant gibi sıkışıyordur, başını taşıyamıyordur, göz kapakları düşüyordur, göz kapaklarını bile kaldıracak gücü yoktur. Burada dikkat edecek bir şey var. Hasta yattığında yani birkaç yastıkla başını yüksekte tutma ihtiyacı duyar. Yüksek yastıkla yatar. Buna dikkat edelim. Bu hastalarda bir dikkat edici özellikle terleyip böyle bir idrara giderse, böyle bir idrar yapınca, bol idrar yapınca terleyici bir tık kendilerini daha iyi hissederler. Böyle üşüme titreme oluyor ya gripte. Bu üşüme safhalarında susamazlar. Susayan bir remedi değil Gelsemium. Bu da aklımızda bulunsun. Gelsemium hastasına verdiğinizde yavaş gelişiyor ya hastalık. İyileşmeyi de çok hızlı, hani akonit verdik tak diye iyileşti diye anlattım ya. Yavaş gelişir. Hemen remedi işe yaramadı, çalışmayacak diye düşünmeyin. Biraz sabırlı olun. Hastalık yavaş geliştiği gibi iyileşme de biraz yavaş olması beklenir. Nux Vomica'dan bahsediyoruz şimdi. Nux Vomica e, yoğun, böyle Poyraz değiliz ya, çok yoğun kuzey rüzgarı, soğuğa maruz kalınca gelişebilir. Genelde kendisi de üşüyen bir yapısı vardır. Hastalandığında Nux Vomica ihtiyacı varsa hastanın çok yoğun üşür, titrer.
E, Yatağın içinde, yorganın içinde yanar ama o kadar titremekten o yorganı açacak hali bile olmaz. O kadar üşüyordur. Bağırsak şikayetleri olabilir Nux vomica ihtiyacı olduğunda. E, Her şeye karşı çok sinirli ve çok hassaslaşır. Koku, ses, herhangi hiçbir şey istemez. Böyle bayağı bir asabi olur Nux vomica hastası. Sıcak şeyler iyi gelir. Sıcak şeyler yemek, içmek, sıcak ortam, sıcaklık iyi gelir. Ve sonuçta sabaha karşı daha kötüleşir. Gece 3-4 gibi falan en kötü saatleridir Lüksvomika'nın. Rustox. Rustox'un özelliği ıslak soğukluk. Soğuk ve ıslanmaktan daha kolay gelişen bir gripal enfeksiyon tablosu vardır. Bir de Rustox'un çok huzursuzdur. İstirahat ve hareketsiz kalmak iyi gelmez. Bütün kasları vücudu çok ağrır ama biraz hareket ona iyi gelir. Genelde katıdır, sertleşmiştir, böyle bir rigid bir hali vardır ama hareketle birazcık yumuşar. Ee, Yatakta da huzursuzdur, sürekli yatmak istemez. Ee, Sıcak şeyler iyi gelir, sıcak banyo, sıcak şeyler tüketmek de iyi gelir. Ve Rustox hastaları akşama doğru kötüleşirler. Biryonya da akşama doğru kötüleşiyordu biliyorsunuz ama Biryonya hiç hareket istemiyordu. Rustox huzursuz ve hareket ister. Yani kıpırdanır durur, hiç rahat edemez. Yattığı yerde de durduğu yerde de rahat edemez. Eğer grip geçirdiniz ama uzuyor, kendinize gelemiyorsunuz, sürekli bir halsizsiniz, hiçbir şey yapmak zor geliyor ve bu haftalar sürüyor ve beraberinde hani böyle başkalarının konuşmasını bile dinlemek zor geliyor, düşünmek size zor geliyor. Yani genelde fosforik asit kullanılır bu durumda. Fosforik asit hastası, ihtiyaç duyan hasta, bu remediye ihtiyaç olan hasta neredeyse boş boş bakar, çok halsizdir. En ufak bir faaliyet ona zor gelir. Böyle kısa uykular iyi gelir. Gözlerin altında morluk vardır. Arsenikte de buna benzer bir tablo vardır. Bu siyah bir halka. Ama fosforik asit hastasının özelliği uzamış grip diyebiliriz. Gripten sonra kendine gelememek diyebiliriz. Bu durumlarda kullanımı uygundur. Peki, remedileri nasıl kullanacağız? Bunlardan birisini seçtik. Kendinize nelere dikkat edeceğiz? Onun üzerinden geçelim. Susuyor muyuz, susamıyor muyuz? Nasıl suyu tercih ediyoruz? Yatakta nasıl yatıyoruz? Ateşimiz, üşüme, titrememiz nasıl? Öncesinde maruz kaldığımız bir şey var mı? Çok soğuğa maruz kaldık, işte ıslandık, bir şeye çok stres yaptık gibi. Bunlara da dikkat edeceğiz. İshalimiz, idrar çıkışımız, bunlarla ilgili terlememiz. Mesela şeyi söylemeyi unuttum. Luksomik hastası çok kötü kokar, terler böyle. Teri çok kötü kokar hastayken. İşte Gelsemium demiştik, terledikten sonra rahatlıyor. Onu söylemiştik. Brionya hiç terlemiyor, kupkuru. Onu söylemiştik. Nux vomica hastası terliyor, yanıyor, ateş gibi ama üstünü açacak, titriyor yine de yorganın altında. Bunu söylemiştik. Böyle şeylere dikkat edeceğiz. Bunlara bir dikkat edip gözlemleyip kendimizde veya yakınımızda gözlemleyip uygun bir remediyi, uygun düşündüğümüz remediyi alacağız. Ha, onu unutmadan başlayacaksa daha yeni başlarken direkt doğrudan akonit alacağız. Şimdi nasıl alacaksınız? Genelde acil kitleri 30C yazıyor. 30C potansidedir. Şimdi acil kitlerin içinden akoniti direkt kuru olarak dilinizde eritebilirsiniz. Akoniti öyle alın diye düş. Ben hemen alacağınız bir şey olacağı için akoniti öyle alıyorsunuz. Diğer remedileri ben farklı şekilde kuru olarak dilinizde de eritebilirsiniz. Ben suda tercih ediyorum. Hem kullanımı da kolay oluyor çünkü sık sık almak gerekiyor böyle bir akut durumda. Böyle bir pet şişe alın. Pet şişenin üzerindeki suyu bir miktar boşaltın. İçine bir iki tane, bir tane iki kere yeterli olur.
Hadi 2 tane koyun, remedi koyun, biraz onun erimesini bekleyin. Ondan sonra homeopatik remediler biliyorsunuz çalkalanarak hazırlanıyor. Siz de çalkalayarak kullanmadan önce şişeyi pat 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 elinize kapağı kapalırken vurup bir o çalkalayıp farklı söyleyen homeopatlar olabilir, 5 olabilir, ben 2 olabilir. Ben 10 kere çalkalatıyorum. Çalkaladıktan sonra şişenin kapağını azıcık dökün, onu ağzınızda alın, ağzınızda tutun, yutun. Kozadan zaten hemen etkisi geçiyor. Etkisi bedene geçiyor yani. Şimdi akut böyle bir durumda, gripal durumda hemen alın böyle hazırladığınız remediden. 15 dakika sonra bir daha alın. 15 dakika sonra bir daha alın. Sık tekrarlamanın burada faydası var, zararı yok. 3 kere aldınız, hiçbir şey değişmedi. Yani bazen biraz bekleyin. 1 saat oldu, hiçbir şey değişmedi. O zaman yanlış remedi seçmiş olabilirsiniz. Sorun değil. Tekrar bir bakın şikayetlerinize, bir gözlemleyin kendinizi. Biraz sabırlı veya remedi verdiğiniz çocuğunuzu, yakınınızı biraz daha gözlemleyin. Ondan sonra tekrar bir karar verip değiştirebilirsiniz. Genelde ben çok belli şeyleri söyledim. Bunlara dikkat ederseniz bunlardan birisi çalışacaktır. Ha, burada şeyi de belirteyim. Grip için remediler repertörü daha başka remediler de var. Ama en belirginleri bunlar ve şu anda yaygın salgında da bunlar çalışıyor. Onları gözlemlediğim için sizinle paylaştım. Bir de şeye dikkat edin. Saatleri söyledim ya, altta da yazı olarak da yazıyorum, yazının içinde de olacak. Tam böyle remedinin en kötü olduğu saatte remediyi almamaya dikkat edin. Gece saat 9'da Briyonya almayın. Gecenin yarısında tam 12 civarı bir arsenikum almayın. E, Yani o saatlerde zaten yaşam enerji çok zorlanıyor, sıkıntılı saatlerde. Bir de remediyle yani etkisini daha iyi alsanız çok zararlı değil ama etkisini daha iyi görmek için birazcık zamanın geçmesini bekleyin. O şekilde almanızı öneriyorum etkisini görmek için. Faydalandınız, daha iyi hissediyorsunuz. Öksürüğünüz azaldı, ağrınız azaldı. Mesela baş ağrısıyla çok gidiyor. Yani mesela bir yöne çok ciddi baş ağrısıyla gidiyor. Ben sonrasında birinci saatte, daha sonraki 2 saatte bir, hani baş ağrısı azalıncaya kadar 4-5 kere aldırıyorum. Zaten doğru remedi seçilince o ağrı da azalıyor. Tabii grip birden geçmiyor ama daha dinlenir hale geçiyor. Antibiyotik gibi kullanılmıyor remediler. İhtiyaca göre bakılıyor. Aldınız, kendinizi iyi hissediyorsunuz. Uykuya daldınız, dinlenebildiniz. Bir remedi alayım diye kendinize 1 saat koymayın. Kendinize gelip uyandığınızda ihtiyacınıza göre bakın. Yaşam enerjinin kendini derleyip toplaması için de izin vermek lazım. Ama böyle akut durumlarda 2 saatte bir tekrarlanabilir. Normal başka remedi kullanmışsanız onlara göre daha sık alınabilir. Sonrasında ihtiyacınıza göre zaten arası açılacaktır. Ve yani şikayetleriniz rahatladıktan sonra 1-2 gün daha, yani günde 1 kere 2 kere daha aynı remediyi almaya devam etmekte de fayda var diye düşünüyorum.